Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel çok kolay bir bot patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil ve krem olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelim şöyle. Çok güzel, çok kullanışlı, çok şık bir model oldu. Patiğimizin duruşu bu şekilde. Tabanımız, topuk kısmı. Modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Topuk kısmını tığ ile şöyle herhangi bir tığ ile tığlama yöntemiyle kapatıyoruz. Patiğimizde baştan sona iki şiş kullanıyoruz hanımlar. Fakat ben misinalı şiş kullanamadığım için şu kenar bölümlerinde misinalı şiş kullanmak gerekiyor. Ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle açık uçlu 4 tane yedek şiş kullanacağım. Bunu da başta belirteyim. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize hanımlar bilek bölümünden başlayacağız. Bilek bölümünden şöyle yeşil ipimin ucunda bir miktar bir ip bırakıyorum. Patiğimize 57 ilmek atarak başlıyoruz hanımlar. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler olabilir. Zaten yapacağımız ölçüleri örerken söyleyeceğim. Büyük yapmak isteyenler ön ölçüyü artırabilir. Şu desen modelini küçük yapmak isteyenler de desen sayısını azaltabilir. Örerken sizlere ölçüleri vereceğim. Onun haricinde kaç numara yapacak olursak yapalım. Başlangıç sayımız aynı. 57 ilmek ile başlıyoruz. 3, bakın 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7. Bu şekilde 57 ilmek atalım gelelim. 57 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Bilek bölümünde bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bu şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar örelim, gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi arka yüzde bir sıra lastik örgümüzü yaptık. Ön yüzde lastikte ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın bir tersimi ters örüyorum. Bir düzümü düz. Bir ters, bir düz. Şimdi ön yüzde lastikte ikinci sıradayız hanımlar. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Lastiğimizin ikinci sırası tamamlanmış olacak. Arka yüzde tekrar ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde devam edeceğiz 4. Arka yüzde yine aynı şekilde öreceğiz 5. Bu şekilde toplamda 15 sıra lastik öreceğiz. Bakın şu şekilde. Bir düz bir ters 15 sıra lastik öreceğiz. Şimdi 15 sıra lastiğimizi örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte modelimize başlayacağız. Evet hanımlar 15 sıra lastiğimi ördüm ve geldim. Artık modelimize başlayacağız hanımlar. Yani şu kremli desenimize artık başlayacağız. Bu aşamada şöyle krem ipimizi ekleyeceğim artık. Modeli şöyle kuruyoruz hanımlar. Ön yüzde başlıyoruz modele. İlk 4 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. 4 ilmek krem. Şu 2. Krem ipimin ucunu düğümleyeceğim. Şu 3. Şu da 4. ilmeğim. 4 krem ile başladım. Bir tane yeşili örmeden alıyorum. Modelin devamında 3 ilmek krem öreceğiz. 3 tane krem. 1 ilmek yeşil örmeden alıyoruz. 3 tane krem örüyorum. 1 yeşil örmeden sağ şişime aldım. 3 krem örüyorum. 1 yeşili örmeden sağ şişime aldım. Bu şekilde hanımlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde ördüm. En son bir yeşil örmeden aldım. İlk başta 4 krem örmüştük. Sonda da yine 4 ilmek kremimizi örüyorum. Şimdi geri döndük arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra
Krem ilmeklerimi haroşa yani düz öreceğim. İp benden tarafta yeşillerimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Krem ilmeklerimi düz örüyorum. Yeşil ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde kremler düz örülüyor. Haroşa yapıyoruz hanımlar. Böyle. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Bu aşamada ipi kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Çünkü ön yüzle renk geçişi yapacağız. Şimdi yeşil ipimi alıyorum hanımlar. Modelimize yeşil ile devam ediyoruz. 2 sıra krem, 2 sırada yeşil ipimizi kullanacağız. Şimdi renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi ördüm. Bu kenar ilmeğimiz. Bakın ortada 3 tane kremimiz var. Bu tam ortadaki kremi örmeden alacağız. Diğer ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın yanındaki bir ilmeği daha ördüm. Ortadaki bir kremi örmeden alıyorum. Devamında 3 ilmek yeşil örüyorum. Ortada bir krem var. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir tane yeşil 3 ilmek yeşil örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Bu şekilde hanımlar. 2 yeşil ile başladık. Bir kremi örmeden aldık. Devamında 3 yeşil 1 krem. 3 yeşil 1 krem olacak şekilde devam ediyoruz. 3 yeşil 1 kremi örmeden aldım. 3 ilmek yeşil 1 kremi örmeden aldım. 3 yeşil 1 kremi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. İlk başta olduğu gibi sonda da son 2 ilmeğimi yeşil ile ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra yeşil ilmeklerimi düz yani haroşa örüyorum. Kremlerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Yeşil ilmeklerimi düz örüyorum. Kremlerim örülmüyor. Bakın ipi kendime doğru aldım. Krem ilmeğimi örmüyorum. Yeşillerimi düz örüyorum. Kremlerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde. Yine sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Yine sonuncu ilmeğimi ön yüzde renk geçişi yapacağım için örmeden aldım. Tekrar kreme geçiyoruz hanımlar. Krem ile ikinci modeli kuracağız. Bakın. 2 sıra yeşil ile ördük. Ön yüzde ve arka yüzde. Krem ipime geçiyorum. Krem modeli aynı şekilde kurulacak. Yine ilk 4 ilmeğimiz krem ile örülüyor. 3, 4. Tam ortadaki bir yeşili örmeden alıyoruz. 3 tane krem örüyorum. Bir yeşil örmeden aldım. 3 tane krem örüyorum. Bir yeşili örmeden sağ şişime aldım. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Sıra sonuna kadar öreceğiz. Arka yüzde tekrar krem ilmekleri düz öreceğiz. Yeşilleri örmeden sağ şişimize alacağız. Sonra yeşil ipimize geçeceğiz. Yeşil ile modeli, yeşil modeli, ilk diğer yeşil modeli nasıl kurduysak aynı şekilde kuracağız. 2 yeşil ile başlayacağız. Bir krem örmeden alacağız. Devamında 3 yeşil 1 krem, 3 yeşil 1 krem diye devam edecek. Model böyle yapılacak hanımlar. Bu şekilde ilerleyecek. Hanımlar ben bu patiğimizin şu boğaz kısmına toplamda 6 tane krem model yaptım. Bakın sayalım şu bölüme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 model yaptım. Bu tam yeterli oldu benim ölçülerime göre de. Şimdi burada toplamda şu krem modelden bakın ilkini yaptık. İkinciyi de başlattık. Toplam 6 tane krem model olana kadar patiğimizin bu bölümünü tamamlayalım. Gelelim ardından buluşalım. Evet hanımlar bu bölüme toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bu kremli modelden yaptım. En son krem modeli yaptım. Burada bıraktım. Şimdi patiğimizin kenarları ile şu üst bölümünü ayıracağız. Yanlara 20'şer ilmek ayıracağım. Orta bölümü 17 ilmek olarak yapacağız. Öncelikle hanımlar ilmekleri ayırmadan önce yeşil ipimi bir düğüm atacak kadar şöyle bırakacağım. Sonra yeşil ipi buradan ekleyerek devam edeceğiz. Tekrar krem ipimi de kesiyorum. Krem ipimin ucunu hemen şu arka bölüme şuralara bakın şöyle zincir tekniğiyle düğümleyeceğim. Şöyle sıkılıyorum. Tekrar bu krem ipimizi de orta bölümden başlatacağız. Yeşil ipimiz böyle kalacak. Sonra yeşil ipimizi oraya ekleyerek patiğimizin kenar bölümlerini öreceğiz. Evet krem ipimin ucunu düğümleyerek arkaya sıkıladım. Şimdi hanımlar videonun başında yedek şiş kullanacağım dediğim bölüme geldim. Buralarda şöyle yedek şişlerimi kullanacağım.
Dileyen dediğim gibi misinalı şişlerle de bu bölümü yapabilir. Şimdi 20 ilmek örmeden sağ şişimi alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu şekilde 20 ilmek aldım. Sayalım tekrar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmeğimizi aldık. Şimdi ortaya da 17 ilmek ayıracağım. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şu kenarda da 20 ilmek kaldı. Bu şişim biraz uzun olduğu için bu uzun şişteki ilmekleri de şöyle kısa şişe alayım ki rahat edeyim hanımlar. Uzun şişle dönmesi zor olur. Tekrar sayalım burada da emin olalım ilmeklerden. 3, 4, 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gördüğünüz üzere burada da 20 ilmeğimiz var. Şimdi tam orta bölümden başlayarak öreceğiz hanımlar. En son buraya kremle modelimizi yapmıştık. Yeşil ipimiz ile modelimize yine devam edeceğiz. Aynı modeli kuracağız. Şu yanlardaki 20'şer ilmeğimiz bekleyecek. Biz ortadaki 17 ilmekle modeli devam ettireceğiz. Hemen şu ilk kenarda da yeşil modelimizi yaparken 2 yeşil ile başlıyorduk yeşil modele. Şöyle 2 ilmek yeşilimi ördüm. Yine burada hanımlar yeşilimin ucunu kremime düğümleyeceğim. Şöyle aradan yeşilimin ucunu aldım. Bu şekilde yeşil ipimin ucunu düğümlüyorum. Şimdi 2 tane yeşil ördüm. Tam ortadaki bir kremi örmeden alıyorum. Devamında 3 ilmek yeşil. 1, 2, 3. Bir kremi örmeden aldım. 3 tane yeşil örüyorum. Bir krem örmeden aldım. 3 tane yeşil örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Son 2 ilmeğimi yeşil ile ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yeşil ilmeklerimi düz örüyorum. Krem ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Patiğimizin bu şekilde üst bölümünü yapıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Birini ördüm. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi yine örmüyorum. Şimdi burada tekrar krem ipimizle devam edeceğiz. Bu kenar bölümde krem ipimiz ile ilk 4 ilmek örerek başlıyorduk. Burada da ilk 4 ilmeğimi krem ipim ile öreceğim. Şu birinci ilmeğim. Şu 2. Tekrar krem ipimin ucunu da buraya düğümleyeceğim. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. Şu 3. krem ilmeğim. Şu da 4. 4 krem ördüm. Bir tane yeşil örmeden alıyorum. Devamında 3 ilmek krem örüyorum. Bir yeşili örmeden aldım. 3 tane krem örüyorum. Bir yeşili örmeden aldım. Ve son 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Aynı modeli bu şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra krem ilmeklerimi normal düz örerken yeşillerimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3 kremi düz ördüm. Bir yeşilimi örmeden aldım. Kalan 4 krem ilmeğim var ve sonuncuyu tekrar şöyle örmeden aldım. Ön yüzde tekrar yeşile geçeceğiz. Aynı modele devam edeceğiz hanımlar. Yine ilk 2 ilmeğimi yeşil ile ördüm. Buraya bir kremi örmeden alıyorum. Tekrar 3 ilmek yeşile örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Aynı modeli tekrar kuruyorum. 3 yeşil, bir krem örmeden aldım. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yeniden arka yüzdeyim. Şu kenardaki ilmeği örmeden aldım. Bir yeşilimi örüyorum. Yine arka yüzde krem ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Yeşil ilmeklerimizi düz yani haroşa örüyoruz. Bakın kremimi örmeden aldım.
Bir yeşilimi ördüm. Sonuncuyu şöyle tekrar örmüyorum. Ön yüzde renk geçiş yapacağız. Tekrar kremi alıp 4 krem ile modele başlayacağız. Model bu şekilde devam edecek. 17 ilmek ile örmeye devam edeceğiz. Ben patiğimin şu bilek bölümünden şu burun kısmına kadar hanımlar toplamda 17 tane krem desen yaptım. 17 tane modelim var burada. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şimdi patiğin büyüklüğü tam da bu aşamada belirlenecek. Ben buraya 17 model yaptım. 40-41 numara yapacak olan varsa 19 ya da 20 model yapabilir. Ben 35-36 yapacağım diyen varsa da burayı 15 model olarak yapabilir. 15 tane krem model. Bu şekilde patiğin boyutu ayarlanacak. Dediğim gibi ben buraya toplamda 17 tane modelimi yaptım. Şimdi patiğimizin bu bölümünü ölçülerimize göre, yapmak istediğimiz ayak numarasına göre örelim. Ardından buluşalım hanımlar. Burun kesimlerinde beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü tamamladım. Burada 17 tane krem desenden yaptım. Şimdi ilmeklerimizi sadece yeşil ipimizle öreceğiz. Burun kısmına geçiyoruz. Krem ipimizi kullanmayacağım. Şöyle 2 ilmek ördükten sonra krem ipimi kesiyorum. Ucunu düğümleyeceğim. Ben buraya 2 tane düğüm attım. Artık krem ipimizi çekebiliriz. Modelimizin devamında yeşil ipimiz ile devam edeceğiz. Burada 17 ilmeğimiz vardı. Buraya 17 ilmek ile bir diş haroşamı öreceğim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa örüyorum. Böylece yeşil ile bir diş haroşamız oluştu. Ön yüzde kesimlerimize başlayacağız. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Kesimler yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından hemen öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Burada bir kesim yaptım. Şimdi son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şişimizde 15 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde kesim yapmayacağım. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimin tamamını haroşa örüyorum. Kesim işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Sonuncu ilmeği de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Yine kesimler yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi tekrar kesiyorum. Şimdi tekrar son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da kesimimi yapacağım. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeği kestim. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 13 ilmek kaldı. Geri döneceğim. Arka yüzde bu 13 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar şöyle geri dönüyorum. İlmeğimi şöyle aradan örecek gibi çıkarttım. Şöyle bıraktım. Şimdi 13 ilmek olarak patiğimizin burun kısmını ayarladık. Bu aşamada hanımlar artık yeşil ipimi şöyle düğüm atacak kadar burada bırakıp kesiyorum. Patiğimiz ipimizi artık şu kenara ekliyoruz. Bakın yeşil ipimizi bu kenarımızda kesmiştik. Bu kenara ipimi ekliyorum. Şöyle düğüm attım buraya. Şimdi buradan itibaren öreceğiz hanımlar. Yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Bu kenarda 20 ilmeğimiz vardı. Bu 20 ilmeğimizin tamamını normal haroşa olarak örüyorum. Şöyle şu düğümün uçlarında gizledim. Patiğimizin kenar bölümlerine başlıyoruz artık. Evet, bu kenardaki 20 ilmeğimi ördüm. Şimdi aynı şişle şu kenar bölümlerden ilmekler çıkaracağız. Bakın hemen şuradaki yeşil kenar ilmek yerine girerek şöyle bir ilmek buradan çıkarttım. Sırasıyla
Krem kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ikinci ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla böyle kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Bakın burada kaç ilmeğimiz olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve son kez şuradan da ilmek çıkarttım 25. Bu kenardan 25 ilmek çıkarttım. Ben bu toplam buraya 17 model yapmıştım. 25 ilmek çıkarttım. Sizler burayı daha fazla yaptıysanız ilmek sayınız benden birkaç ilmek fazla olacaktır. Benden daha kısa yaptıysanız, daha az yaptıysanız ilmek sayınız birkaç ilmek az olacaktır. Şimdi burun kısmındaki 13 ilmeğimizi öreceğim. Şöyle şu ikinci ilmeğim. Hemen şu ucundaki ipimi de düğümlüyorum. Buradaki 13 ilmeğimi örüyorum. Şu ipin ucunda gizleyerek götürüyorum. Evet, 13 ilmeğimizi ördük. Şimdi diğer kenara geçiyorum. Bu kenardan şuradan 25 ilmek çıkartmıştım. Buradan da aynı sayıda ilmekleri çıkartacağım hanımlar. Siz de karşı tarafta kaç ilmek çıkarttıysanız bu kenarda aynı sayıda ilmeklerinizi çıkartacaksınız. Yine ilmeklerin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. 25 ilmek de buradan çıkartacağım. Bu şekilde. Bakın sayalım. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ilmek de buradan çıkarttım ve diğer kenarda kalan 20 ilmeğimi de örüyorum. Kenarda 25 ilmek çıkarttık. Yanlarda zaten 20'şer ilmeğimiz de vardı. Kenarlarda bekleyen. Bu kenarlarda toplam 45'er ilmeğimiz oldu hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Dediğim gibi buraları misinalı işle yapabilirsiniz. Gerçi orijinalinde misinalı işle yapılıyor ama ben misinalı iş kullanamıyorum. İlmeklerimizi ördük hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada yine haroşaya devam ediyoruz patiğimizin kenar bölümleri için. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz yani haroşa olarak bu şekilde örüyorum hanımlar. Hepsi düz örülecek. Bu şekilde şu ilk şişimizi öreceğiz. Sonra burun kısmındaki 13 ilmeği, sonra diğer şişteki ilmekleri şu kenara kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Şu kenarımızda bakın bir diş haroşamız oluştu şurada. Şimdi burada haroşalarımıza devam edeceğiz hanımlar. Tekrardan ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Bu şekilde diğer uca kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Yani önce burayı, sonra burun kısmını, sonra diğer kenara kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Arka yüzde de yine düz öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 diş. Böyle ilerleyecek. Şu patiğimizin kenar bölümüne toplamda 7 diş yani 7 sıra haroşa öreceğiz hanımlar. Şu bölümde 7 sıra haroşamız var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu bölümde 7 sıra haroşamız olana kadar örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimizin şu kenar bölümünde 7 diş haroşam olana kadar bakın şu bölümü ördüm geldim. Şimdi tabanımızı yapacağız. Tabanımızı örebilmek için de şu burun kısmına kadar olan ilmeklerimizi örmemiz gerekiyor. Yine haroşaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimizi öreceğiz. Bu şekilde hanımlar şu kenardaki ilmeklerimizi şu burun kısmındaki 13 ilmeğe kadar örelim gelelim. Evet, şu burun kısmına kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi burun kısmında 13 ilmeğimiz vardı. Bu 13 ilmek ile taban kesimini yapacağız hanımlar. Şimdi burada 13 ilmeğimiz var. İlk 12 ilmeği örüyorum. Yani bu burun kısmında son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Şöyle 12 ilmeğimizi ördük. Şimdi bu son 13. ilmeği örerken
Yan kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Bu şekilde. Kesimden sonra geri dönüyorum. Taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Tekrardan 12 ilmeği öreceğiz. Yani bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın bu sonuncu ilmeği örerken şu kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyoruz. Kesimden sonra tekrar geri döndük. Tabanımız 13 ilmek ile böyle örülecek. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son bir ilmeğim kalana kadar yine örüyorum. Bu sonuncu ilmekte kenardan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Yine son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bu sonuncu ilmeği örerken yan kenardan da bir ilmek alıp ikisini bir kesiyorum. Patiğimizin tabanı 13 ilmek olarak bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde şu kenarlarda son 5'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte şu yanlarda 5'er ilmek kalana kadar tabanımızı 13 ilmek olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimizin tabanını ördüm ve geldim. Yanlarda bakın 5'er ilmeğim kaldı. Şimdi tekrar kesimler yapacağız. Şimdi şu tabanda 13 ilmeğimiz vardı. Bu tabanımızda bu defa son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın şu taban bölümde son 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıyorum. Bu üçünü bir keserek örüyorum. Şu kenarımızda 4 ilmek kaldı. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar şu tabanımızda son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın yine burada son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği yandan da bir ilmek alıyorum. 3 oldu. Üçünü bir kesiyorum. Bu tarafta da 4 ilmek kaldı. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar tabanımda son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu 2 ilmek ile şu kenardan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kesiyorum. Bu kenarda 3 ilmek kaldı. Geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Şu tabanda son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Bu 2 ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp üçünü bir kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine hanımlar tabanda son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Bu 2 ilmeği örerken kenardan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kesiyorum. Şu kenarda artık 2 ilmek kaldı. Geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tabanda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp üçünü bir kestim. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine tabanda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. İlmek sayılarımız böylece azalıyor. Bu 2 ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp üçünü bir kestim. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldım. Tabanda son 2 kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp üçünü bir kestim. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı hanımlar. Tekrar ilk ilmeğimi aldım. Son 2 ilmek kalana kadar yine ördüm. Bu 2 ilmeği örerken bu sonuncu ilmeği de alıp üçünü bir kesiyorum. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. İkinciyi ördükten sonra bakın şurada 2 ilmek kaldı. Bunu örerken kenardaki bir ilmeği de alıp üçünü bir kesiyorum. Artık burada 3 ilmeğimiz kaldı hanımlar. Tabanımızı böyle kapattık. Şimdi tığ ile şöyle bakın şu 3 ilmeğin üçünü birden toplayacağım. Şöyle bir de zincir oluşturdum. Artık patiğimizin şu arka bölümünü tığlama tekniği ile kapatacağız. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Şöyle. Şimdi patiğimizi ters çevireceğim bu aşamada. Şöyle ters çevirdim. Şimdi ilmeğimi tığıma taktım. Hanımlar buralarda tığlama tekniğiyle sık iğne yöntemi kullanarak birleştirme işlemini yapacağız. Hemen şuradaki karşılıklı olarak kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden batarak giriyoruz. Şöyle iki parçayı böyle birleştiriyoruz. Bakın önce bu tarafa sonra karşı taraftaki kenar ilmek yerine girerek şöyle sık iğne tekniği ile buraları böyle birleştiriyorum.
bu şekilde topluyoruz hanımlar. Şöyle. Birleştirme işlemini böyle tığlama tekniği ile yapıyoruz. Biz bu işlemi son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şu uca gelene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, şu uca gelene kadar tığlama işlemini tamamladım. 2 tane de zincir çekip artık ipimizi kesiyorum. Burada başlangıç ipimiz vardı. Burada 2 ip birden. Şimdi bunları gizleyeceğim hanımlar. Şöyle arka bölüme bir de zincir tekniğiyle tekrar şöyle bir düğümlüyorum. Şöyle. İplerimizi bu şekilde ilmek aralarına girerek gizliyorum. Patiğimizi bu şekilde tamamlamış olduk hanımlar. Tekrardan şöyle düz çevireceğim. Modelimiz bu şekildeydi. Bakın. Patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Bakın duruşu bu şekilde. Haroşa örgü olduğu için gördüğünüz gibi gayet esnek, ayağı saran bir modeli oldu. Dikişsiz olması itibariyle de asla ayağı rahatsız etmiyor. Çok kullanışlı, konforlu bir model. Evet, hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok şık, güzel, rahat bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, patiğimizin mankendeki duruşu da bu şekilde. Hemen şöyle düzeltelim. Bakın, yandan duruşu. Patiğimizin diğer kenarı, üstten görünüşü, tabanımız, topuğumuz, model bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.